Herkese merhaba. Yeni bir videoda yine beraberiz. Bir önceki hikayemi hatırlıyorsunuzdur belki. Ömer'le birlikte Erikli Yaylası'nda ve Yedigöller'de kamp yapmıştık. Başımıza bir sürü şey gelmişti. Daha sonra biz Ömer'le tabii arkadaşlığımız iyice gelişti. Bir gün böyle sonbahara doğru dedik ki Ömer'le kampa gidelim. Nereye gidelim? Nevşehir. Biz böyle Kapadokya falan planlamışız. Ben de o zaman böyle bir kırtasiye işe girmiştim. 2-3 ay falan çalıştım ben kırtasiyede. Paramı biriktirdim. Dedim ki ben bu parayla yani bir 3-4 ay daha gezerim. Sonraki ilk hedefim de Kapadokya. Öyle balonları falan göreceğim ben. Ömer de daha önce hiç gitmemiş. Dedik tamam gideriz. Gitmemize bir hafta kala Ömer beni aradı. Kanka dedi bak dedi bizim dedi Muhammed var dedi. Evet dedim. Ya dedi Likya yolunu yürüyecekmiş dedi. Böyle bir ekip organize ediyor dedi. 12-13 kişi olacağız. Böyle işte genç olarak böyle erkekler, kadınlar hep birlikte yürüyeceğiz dedi. Güzel olacak dedi. İşte eğlenceli olacak dedi. Akşamları dedi böyle kamp yapacağız. Sonra kalkacağız yürüyeceğiz. Dedim Likya yolu neymiş? İşte şöyle böyle çok güzel manzaralar dedi. Biz de ilk defa yürüyeceğiz dedi. Muhammed dedi bir iki kısmını yürümüş daha önce bir tek başına bakmış ama dedi hep birlikte de böyle ilk defa yürüyeceğiz dedi. Güzel olacak dedi. Ben de önce gitmek istemiyordum. İşte ya dedim ben Kapadokya böyle inat ettim mi gideceğim yani. İşte bir 2 gün sonra Muhammed'le birlikte aradılar beni. Bunlar benim altımdan gidiyor, üstümden çıktılar, ikna ettiler. Dedim nasıl geleceğiz bakayım Fethiye'ye. Orada dedim bari bir otostop çekebileceğim zaman bir gün önce falan çıkmam gerekiyor. Neyse ben de zaten parayı kazanmışım. Bir uçak bileti buldum ben 60 liraya mı 65 liraya mı ne. Direkt Sabiha Gökçen'den Fethiye'ye ya dedim ben zaten bir gün dedim yolda geçireceğim 60 lira veririm dedim. Zaten yürüyeceğiz dağ taş bayır gezeceğiz para harcayamayacağız pek dedim. İkna oldum ben böyle gitmeye. Aldım bir tane işte uçak bileti. İstanbul'dan da başka bir arkadaş daha geldi Hatice. Onunla birlikte havalimanında buluştuk. Birlikte Fethiye'ye gittik. Fethiye'de işte otostop çekerek hatta böyle havalimanından çıktık tam otostop çekeceğiz. Bizi böyle gören araba direkt böyle durdu. Fethiye mi dedi. Evet dedik tam atlayın dedi. İşte Dalaman'dan havalimanının oradan. Biz çıktık gittik Fethiye'ye. Ama böyle tabii yola gideceğiz. Yani önce böyle denize gideceğiz. Onlarla buluşacağız. Ama önce şunu anlatmam lazım. Biz şimdi acıktık birazcık tabii. Uçaktan böyle indik böyle yolculuk yaptık Hatice'yle. Gittik bir markete. Böyle sandviçlik bir şeyler aldık kendimize. Böyle ekmek arasına sürülecek böyle üçgen peynir. Böyle bir ekmek arası bir şey yaptık yiyoruz. Marketin önünde oturmuşuz. Daha Fethiye'ye geldik ama öyle denize geçmedik henüz. Telefonum çaldı bunu. Sen işte şu musun? Evet. Ondan sonra ben işte havalimanından arıyorum. Çantanız biriyle karışmış. Abi aynı kamp çantasından onun başka birinde daha varmış. İkisi de böyle birbirinin çantasını almışlar. Artık hangisi önce aldıysa bilmiyoruz yani. Bunların çantaları karışmış. Alan kişi de Dalaman tarafındaymış. İşte dedik ki biz gelemeyiz yani oraya. Ondan sonra numaralarımız var. Siz de kendi aranızda halledin. Aradık da böyle gel Fethiye yani. Biz dedik otostopla falan geliyoruz biz oraya gel git yapamayız. Sen gel yani falan dedik. O da başka bir tarafa mı ne geçmiş? Dalyan tarafına mı ne geçmiş? Dalaman'da buluşalım falan diyor. Ya dedik ya biz gelemeyiz. Sonra bir baktık çantanın içinde böyle dalış malzemeleri falan filan. Yani bayağı pahalı şeyler. Yani Hatice'nin de 2 tane yani tişörtü, şortu, taytı maytı falan vardır yani. O kadar çok kıymetli bir şey yok. Vallahi dedik gelirseniz alırsınız yani. Sizin dedik malzemeleriniz daha kıymetli şeyler. Ondan sonra biz dedik bir de otostopla geziyoruz. Sizin arabanız falan da varmış. Siz dedim kendiniz dedim gelin dedim almaya. Yani dedim almaya gelmezsen dedim. Sen bu gidişle bugün dalaman dedim böyle. Ama Hatice bu durumda bile espri yaptığım için böyle kafayı yiyor yani gülüyoruz bayağı bir. Adam dedi ya dedi şöyle yapalım o zaman dedi. Sizde de oradan dedi buraya gelen dolmuşlar var böyle o servisler falan var ilçeler arası. Sizde de ona verin buraya gelsin ben de sizinkini buradan vereyim dedi gönderelim. Neyse anlaştık öyle. İşte adama gönderdik. Adam da bize gönderdi. Çantaları aldık biz en sonra böyle 3-4 saat böyle geciktik tabii mecburen bunu bekledik. Gittik Öldeniz'e. O gün böyle paraşüt festivali varmış. Tabii biz daha ben o zamanlar bilmiyorum pek bunu. Paraşüt festivalinde çok güzeldi gerçekten. Biz son günde denk gelmişiz. Şovlar, görüntüler, görsel şovlar. Biz o gün hep birlikte bütün ekipçe kaldık Ölüdeniz sahilinde böyle güzel bir akşam geçirdik. Ertesi gün yürüyüşe başladık. Yürü baba yürü sürekli fotoğraf çekip duruyorum ben ama böyle yukarıdan Ölüdeniz'i görüyoruz. Çıkmışız böyle dağa çıkıyoruz böyle 600-700 metre falan tırmanmışız böyle Babadağ'ın yamacından gidiyoruz. İlk gideceğimiz yerde Paralya, Kelebekler Vadisi. Neyse o gün bir şekilde geçti yani güzeldi böyle eğlenceli. Çok fazla zorlu değildi ya da biz daha ilk günde o kadar acı hissetmedik. İkinci gün Kelebekler Vadisi'nden çıktık şeye gittik. Kabak Koyun'a. Kabak Koyun'da yüzdük böyle. Tabii yorulduk birazcık orada. Kimse de bir şey demedi bize yani böyle çok da yormayın kendinizi. Yani adam denize getirdi bizi Muhammed. Sonra da yani böyle girmeyin de olmadı. Tabii ki de o da yüzdü. O da çok tecrübeli değildi o zamanlarda. Biz çıktık. Oradan tekrar yürüyeceğiz. Sularımız az. Orada bir kafeterya var. Sular da pahalı. Bir tane çeşme bulduk. Doldurduk. İçilir herhalde falan yaptık.
Doldurduk biz çantalarımıza suları. Yolda da diğer temiz sularımızı da içtik yani. Dimdik yukarı çıkmaya başladık. Deniz seviyesinden direkt 750-800 metre yukarı çıkacağız. Yani bir yerden sonra artık şöyle çıkıyorduk. Şöyle bir dağ yamacı. Böyle zeytler çizerek yukarı çıkıyoruz. Artık biz ölüyoruz böyle. Sonra suyumuz bitti. Diğer suya geçeceğim. Abi su o kadar kötü ki yani böyle turşu suyu gibi bir şey. Ya da deniz suyuyla böyle tatlı suyuna tam böyle arıtılmamış bir su. İğrenç yani içemezsiniz. En son artık böyle bayılacağız. Bir yere kadar geldik. O gün de yani en zor rotalarından biri lig yolun. Ben tamamını yürüdüm. En zor rotalarından biridir. En son yürüyorum böyle artık böyle kafayı yemişim. Böyle bağıracağım çağıracağım böyle çıldırmak üzereyim. Dedim ki ya dedim biz dedim deli miyiz dedim. Neden yürüyoruz burada falan dedim kendi kendime. Sonra dedim ki evet deliyiz herhalde. Deli olduğumu kabul ettikten sonra her şey kolaylaşmaya başladı. Ama bizden daha deli biri var. Gökçen abla. Biz şimdi böyle ölmüşüz bayılmışız böyle. Herkes böyle artık yıkılmış. Ben yatıyorum. Cem abi falan var. Böyle Cüneyt abiler. Ölüyoruz artık. Ama bu kalkmış dans ediyor. Şarkı falan söylüyor. Ya dedim nasıl bir enerji? Nereden geliyor bu enerji? Tabii benim buddy'mdi o. Böyle müzik şeyim vardı birlikte. İşte ben müzik açardım oradan ses bombasından. Birlikte oynaya eğlene böyle domine ederek giderdik. Artık ben de bittim. O bitmedi hala. En son biz geldik. Alınca'ya böyle artık böyle güneş batmasına yakın Alınca'ya vardık. Ama nasıl vardık yani böyle cesedim çıkıyor. Böyle en önden gitmişim ben artık. Bulacağım. En son böyle bir köpek sesleri falan geldi. Sonra bir ev geldi kulübe. Bağırıyorum ben Adrian falan diye geldik bulduk pardon çiçek. Ondan sonra vardık bir tane kamping ayarlamıştı orada Muhammed bize. Orada kalacağız. İşte akşam yemeği ve kahvaltımızı verecekler. Biz de orada kalacağız. O gece gittik. O gün işte böyle duşumu falan aldım. Böyle orada telefonu şarja taktım. Güneş batmasına tam yakın. Bize bir ayran yaptılar. Yani Türkiye'nin böyle her yerinde ayran içmişimdir. Böyle ben ayranı en iyi yapıyorum diyen her yerde ayran içmişimdir. Ben hayatımda o kadar güzel bir ayran hayatımda içmedim. Belki o kadar acının üstüne geldiği için çok güzel gelmiştir ama ben daha güzel bir ayran içmedim. Uzattım böyle ayaklarım böyle demir memir falan vardı orada. Böyle cennet koyu manzarayı göreceğiniz zaten şimdi şurada. Manzaraya karşı böyle ayran içiyorum. Açmışım böyle müziğimi. Lorena McKennett'in şarkıları çalıyor arkada. Kafayı yiyeceğim ama bu kadar güzel bir atmosfer olamaz. Sonra ben anladım ki tabii birkaç gün daha yürüdük biz o yolculukta. Likya yolunun sırrı şuymuş. Ne kadar yorulursanız yorulun. Gün sonunda öyle bir manzara geliyor ki her şey değiyor ya. O bütün yorgunluk böyle çekiliyor üstünüzden akıyor gidiyor. Likya yoluna başlamak böyleydi benim için. Psikolojisi ise çok ilginç. Yani burada tabii böyle eğlenceli bilgilerini falan da vermek isterim ama şu an bilgi değil anı anlatıyorum size. Yollarda bir sürü şey başımıza geldi. Üçüncü gün G-köy diye bir yere gittik. G-köy'deyiz. Böyle dağların başından falan geçtik geldik. Orada da böyle çadırlarımızı yan yana serdik. Çamaşırlarımızı yıkadık böyle. Caminin böyle bir şadırvanı gibi bir şeyde. Herkes çamaşırlarını yıkadı. Böyle bir ip gerdik kamp alanına. Herkes çamaşırlarını astı. En son işte orada kamp atacağız. Gece de yine soğuk yani böyle dağların arasında bir yerdeyiz. Bayağı da soğuktu o gece. Bir şekilde geçirdik. Sabah kalktık. Kimse çıkmıyor çadırdan abi. Yürüyüşe kalkacağız yani sabah 6-7 olmuş saat. Yürüyüş başlayacak böyle hafiften bir şeyler atıştırmamız lazım. Kimse çıkmıyor. O kadar soğuk ki. En son dedim ki Ömer'e. Ömer'le yine biz aynı çadırda kalıyoruz. O bir çadır almıştı. Çok güzel böyle. Full file iç tentesi. Yıldızları izliyoruz. Sabah çadırdan çıktım direkt. Gittim böyle akşamdan kalan ateşi yakmaya abi. Ben çıktım böyle ufak ufak böyle çalıları topladım böyle üfledim yaktım ateşe. Böyle büyüttüm birazcık. Sonra ışığı gören pıt pıt çadırlardan çıkmaya başladı geldi. İşte herkes böyle bir su kaynattım ben tabii orada. Herkes bardağını getirdi böyle hazır paket çorbalarımız vardı böyle. Bardak çorba. Hemen onları yaptık böyle. Herkes işte direkt yola. Neyse o gün böyle dağ başında bir yerde gözleme falan yedik. Sonra Gavuralı diye bir iniş var. Lig yolunun en zor inişlerinden biri yani. Çok meşhurlaştı yani o yolu yürüyenler arasında epey meşhur. Çok kaygan taşlar falan orada iniyoruz. Neyse biz inişliği yaptık. Daha sonra akşam Karadere diye bir yer var. Oraya da vardık. Gece de orada kalacağız. Patara sahilinin en sonundayız. Çok güzel bir yerde orası. Böyle bir tane gerçekten Karadere diye geçiyor. Yani bir dere akıyor. Oradan böyle denizle bağlanıyor. Kampımızı yaptık böyle köpekler falan çok yoğun olan bir yerde. Daha sonra ertesi gün Leton Antik Kenti'ni ve Santos Antik Kenti'ni gezdik. Çok güzel anlar biriktirdik orada. Lik yolu bizim için müthiş bir noktaydı. Tabii daha sonrasında biz Kalkan'a kadar gittik. Kalkan'dan da yola yürüyüşe devam edeceklerdi normalde. Ama tabii ben şöyle bir problem oldu. Bir yakınım vefat etmişti. Daha sonra Lik yolunu orada yarıda kesmiştim. Daha sonraki sene Cem abi, Cüneyt abi bir de bir abi daha katıldı yanımıza Atilla abi. Onlarla birlikte yürüyüşü Fethiye'den tekrardan başladık. Bu sefer daha uzun süreli bir şekilde yolu yürüdük.
Bir sonraki orada da epey bir kısmına kadar geldik. Demre'ye kadar vardık. Bir sonraki sonbaharda da bahar aylarında yürüyerek biz bunu 3 kere de bitirdik. Normalde 28 günlük bir yol bu. 540 kilometre. Şimdi Cüneyt abi birazcık daha yaşlı bir insan, yani 68 yaşında. Diğer abiler belki onlar da çalışan, işleri olan, doktor olan, işte İstanbul'da işleri olan insanlar. O yüzden böyle tek seferde bitiremedik. Ama böyle parça parça bölünmek, farklı mevsimlerde yürümek de çok güzel olmuştu. Onlarla da çok ilginç maceralar yaşadık. Benim ilk maceralarım Ömer ve Muhammed'leydi asıl ilk yürüyüşümüz. Ve bana yolu sevdiren, o psikolojiyi sevdiren, zorlanmayı, sonunda bir ödül almayı, kamp yapıp her sabah uyanmayı, bunlarla mücadele etmeyi çok sevmiştim ben lig yolunda. Sonra tekrardan başladık ve farklı anlar, farklı hikayeler başladı. Çok ilginç şeylerle karşılaştık. Başımıza çok ilginç şeyler geldi. Bunları da bir sonraki hikayede anlatacağım. Likya'ya da şöyle bir giriş yapmış olalım. Likya yolu benim hayatımda yaptığım en güzel şey. Ben bunu her zaman her yerde söylüyorum. Bana o şişenin dibinde kalan bir damla suyun değerini anlattı. Yani onu dahi içiyordum. Hani böyle çöpe atarsınız, böyle dibinde azıcık kalır ya. Ben onun değerini artık biliyorum. Son bir lokmanın, son bir parça bisküvinin değerini çok iyi biliyorum. Ve o gün yorgunluktan sonra alınan ödülün de ne kadar güzel olduğunu, bunların hepsi tadını o yol sayesinde öğrendim. Lig yolunun benim için kıymeti çok çok farklı. Fethiye'den başlayıp Antalya'ya kadar uzanan 540 kilometrelik bu yolu mutlaka sizin de yürümenizi öneririm. Bir gün olur da tekrardan yürümek istersen bu yolu, şimdi aklımda farklı yürüyüş rotaları var ama tekrar yürürsem umarım orayı da böyle canlı canlı videonu çekerim. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Umarım megabaytlarınız boşa gitmemiştir. Keyif almışsınızdır. Likya yolunun başlangıcı ve oraya gidiş anılarım böyle. Bundan sonrakinde de lig yolundaki farklı hikayelerimizi Cüneyt abi ve Cem abilerle, Atilla abilerle karşılaştığımız çok farklı hikayelerle anlatacağım. Onunla da çok eğlenceli şeyler yaşadık. O videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güle güle.